göbek bağı, uzun kısa, soft art, inek kuyruğu, lanyard. Farklı adlarını duyduğum birkaç firmanın ürettiği hazır çeşitleri olan ve emniyet için önemli bir malzeme. Bugün kanyonlarda kullandığımız uzun ve kısa uçlarında kilitli karabina bulunan sabit bir lanyard yapacağız. Ama öncelikle lanyard yapımına geçmeden bilgiler vermek istiyorum. İlk önce lanyardın işlevlerine bakalım. İstasyon veya hatlarda konumlandırma ile emniyet için kullanılır. El jumarı için kordon olarak kullanılır ve böylece ikinci bir kordona ihtiyaç olmaz. Dinamik ip kullanıldığı için sınırlı şok emilimi ile düşüş sırasında alınacak darbeyi azaltmaya yardımcı olur. Şimdi yapacağımız lanyardın özelliklerini inceleyelim. 9 mm ile 10,5 mm çapları arasındaki dinamik ip kullanılarak hazırlanır. İki farklı kordon uzunluğundan oluşmaktadır. Kordon uzunluklarının referansları şu şekilde olmalıdır. Kısa kordon neredeyse çenenizin altına değecek mesafede olmalıdır. Uzun kordon ise göz hizasında olmalıdır. Her iki uçta da kilitli karabinalar vardır ve çift balıkçı düğümü kullanılarak bağlanır. Son olarak lanyardın kullanım şekline bakalım. Lanyardı kullanmadan önce ipe, düğümlere ve karabinalara mutlaka bakılmalıdır. İpte yıpranma, düğümlerde açılma veya karabinaların kapılarında açılmama durumları kontrol edilmelidir. Lanyardın takılacağı kemerin taşıma kolonu metal ise doğrudan, tekstil malzemesi ise karabina ile takılmalıdır. Bunun nedeni ise tekstil malzemesi ile ip birbirine sürtündüğünde metale göre daha çabuk yıpranacak olmasıdır. Lanyard üzerine oturulduğunda istasyona, hatlara veya el jumarına rahat ulaşabilmek için uzun kordonun ölçüsü iyi ayarlanmalıdır. Çünkü kol uzunluğundan daha fazla olursa yetişememe ihtimali ortaya çıkar. Düşme faktörünü 0,5'in altında sınırlamalıyız. Düşme faktörü çok önemlidir ve düşüşün yüksekliği bölü lanyardın uzunluğuyla hesaplanır. Bu hesabı temsili 5 farklı düşüş faktörünün olduğu tablo ile inceleyelim. Biraz önce dediğim gibi bu tablo temsili. Burada amaç düşüş faktörünü anlayabilmek. Tablomuzdaki sabit değerlere bakalım. Lanyardımızın uzunluğu 2 metre, emniyet noktamız 0 noktasında ve artı 2 metre ile eksi 2 metre arasında çalışma yapılıyor. Birinci şeklimizdeki düşüş artı 2'den eksi 2 metre, yani toplamda 4 metre düşüş var. Lanyardımızın boyu 2 metreydi. 4 bölü 2 eşittir 2. Yani düşüş faktörü 2. Bu şekilde bir düşüş yaşarsak çok fazla şok yiyeceğiz ve zarar görebiliriz. İkinci şeklimizde ise toplamda 3 metrelik bir düşüş var. Bölü 2 lanyardımızın uzunluğu eşittir düşüş faktörü 1,5. Oldukça sıkıntılı bir durum. Üçüncü şeklimizde ise düşüş 2 metre bölü 2 lanyardımızın uzunluğu eşittir düşüş faktörü 1. Yine sıkıntılı bir durum. Dördüncü şeklimizde ise 1 metrelik bir düşüş var. Bölü 2 lanyardımızın uzunluğu, düşüş faktörü 0,5. Burada düşüş faktörü sıkıntı yaratmayacak seviyede. Son şeklimizde ise düşüş 0 metre bölü 2 eşittir 0 düşüş faktörü. Düşüş faktörü sıkıntı yaratmayacak seviyede burada. Kısacası lanyarda taktığımız emniyet noktası mümkün olduğunca bel üstünde olmalıdır. Şimdi lanyardımızı yapmaya başlayalım. Benim boyum 1,70 ve 2 metrelik ip yeterli oluyor. Her sporcunun fiziğine göre lanyard yapacağımız ipin uzunluğu 2 metrenin biraz üstüne çıkabilir veya altına düşebilir. Lanyardı kemere bağlamak için basit bir düğüm atacağız. İpin uçlarını eşitleyip ortasından tutuyoruz. Sonra tepe noktasından yaklaşık 10 santim uzaklıkta ipin herhangi bir tarafını tutup bir halka oluşturacağımız düğümü atıyoruz. Bu tuttuğumuz orta noktayı ipin etrafından bir kere doluyoruz ve içinden geçirerek küçük bir halka oluşturuyoruz. Daha sonra bu düğümü sıkıştırıyoruz. İpleri tek tek çekerek. Küçük bir halka bizim için yeterli. Şimdi gelelim karabine takılacak uçlara. İpin ucundan 2 karış ölçerek çift balıkçı düğümü atıyoruz. İpin etrafında 2 kere ipi doladıktan sonra buladığımız halkaların içinden ipin ucunu geçirerek çift balıkçı düğümümüzü yapıyoruz. Ve düğümü sıkmaya başlıyoruz. Balıkçı düğümlerinin uçları en az 10 cm olmalıdır. Bunu da kolayca kontrol edebiliriz. Düğümün ucunu avucunuza koyun ve biraz geçiyorsa en az 10 santim olmuş demektir. Düğümü sıkıştırıyoruz. Lanyardın diğer kordonuna da aynı işlemleri uyguluyoruz. Balıkçı düğümümüzü atıyoruz. Düğümün ucunu 10 santim olmuş mu olmamış mı onu kontrol ediyoruz. Düğümü sıkıştırıyoruz.
İki kordonun uçlarına da karabinalarını takıyoruz. Düğümleri sıkıştırmak için lanyardımızın üstüne ağırlığımızı verip düğümleri sıkılaştırıyoruz. En son uygun uzunluktalar mı kontrol ediyoruz. Lanyardımız ilk kanyon etkinliğine hazır. Son olarak tüm kanyon sporcularının şiddetle lanyard kullanmasını tavsiye ediyorum. Lanyard olmasa da olur diyebileceğimiz bir malzeme değil ve güvenliğimiz için çok önemlidir. Unutmayın, sadece bir can hakkımız var. Gelecek maceralarda görüşmek üzere.